Sinema tarihinin ilk büyük vampir filmi hangisidir? Bram Stoker'ın Dracula'sından oldukça serbest biçimde senaryo yazarı Henrik Galeen tarafından uyarlanan ve yönetmen Murnau'nun Alman dışavurumcu sinemasının başyapıtları arasına kazandırdığı 1922 yapımı Nosferatu Bir Dehşetler Senfonisidir. Telif haklarını aşabilmek için Kont Dracula'nın adı Kont Orlok olarak değiştirilmiş ve saldırgan vampir özelliği itibariyle de Rumence kökenli Nosferatu adı verilmiştir. Bu gerçeküstü film, tehlikelerle karşılaşarak aşklarını korumak ve karanlıkları yenmek için uğraşan bir çiftin hikayesiydi. Köprüyü geçince hayaletler onu karşılamaya çıktılar yazısıyla da sinemanın bu etkili vampir filminde seyirci Kont'un topraklarına girmekteydi. Sonra bu adı Werner Herzog da 1979'da Vampir Nosferatu adlı filmi çekerek kullandı. Ve 2024'te Cadı, Deniz Feneri ve Kuzeyli Atlarında karanlığın en korkutucu derinliklerinde dolaşan, siyah beyaza yakın renklendirme tekniğini çok ürkütücü doğaüstü öykülerle buluşturan yönetmen Robert Eggers, sessiz ilk filme saygı duruşunda bulunan Nosferatu ile karşımızda. Sezgileri güçlü özel bir genç kadın Ellen Hader ile parlak bir gelecek hayali kuran emlakçı asistanı kocası Thomas, uzaktaki Kont Orlok'un hedefindedir. Orlok, Alman kenti Wisborg'da aldığı eski malikanenin işlemlerini tamamlatmak üzere Thomas'ı şatosuna getirterek onu etkisi altına alacak ve Transilvanya'dan Ellen'la bir bütün olabilmek için tabutu içinde yola çıkacaktır. Filmde kadim kara büyülerin uzmanı olan Kont'un en korkunç güçlerle geldiği Wisborg'a kara veba, felaketler, kötülük getirmesi üzerine tüm bir kentin çürümesinin önüne geçebilecek tek kişi Ellen'dır. Kuşkusuz Eggers, kapsamı bir hayli genişletilmiş bir hikaye anlatmış, bazı sahneleri abartmış ve bana göre de bu uzun süresi Nosferatu'nun tek dezavantajı olmuş. Müthiş çarpıcı bir diyalekt ile konuşturduğu Nosferatu rolündeki Bill Skarsgård başta olmak üzere günümüzün en önemli genç oyuncularıyla kurduğu kadro ve ölüm hissini güçlendiren büyülü görüntüleriyle 19. yüzyılın sonlarında yazılmış eserin ruhi karşılığını yakalamış. Kuşkusuz soğuk, hem de çok soğuk bir film bu. Hikaye, Orlok ile Ellen'ın birbirleriyle bütünleşmelerinden başka kaderlerinin olamadığını ve tamamlanmalarının birlikte yok olmakla mümkün olabileceğine dair tuhaf bir tutku, bir aşk öyküsü temelinde. Aklıma kuşkusuz bu filmin soğukluğunun tam tersi yönde duyguları coşturan, gözyaşlarınızla seyrettiğiniz başka bir uyarlama. Francis Ford Coppola'nın 1992 yapımı Bram Stoker'dan Dracula adlı filmi geldi. Bu filmin gotik estetikliği ve romantikliği bana göre aşılamadı. Dolayısıyla Stoker'ın romanına ilgi duyup iki bakış açısında merak edenlere hem 1992'deki hem de bu yeni filmi öneriyorum. Yani Dracula mı, Nosferatu mu? We are here encountering the vampire. Nosferatu.